Merhaba, Besit Adana kanalına hoş geldiniz. Sizler için atıştırmalık olarak hatta öğle yemeği yerine bile geçebilecek bol malzemeli tuna melt denilen ton balıklı sıcak peynirli sandviç yapıyoruz. Gerekli olan malzemelerin hepsini açıklama kısmında bulabilirsiniz. İlk iş sebzeleri kesip biçiyoruz. İlk kurbanımız yarım demet maydanoz. Kendisini ince ince kıyıyoruz. Ardından kırmızı kapya biberi küp küp kesiyoruz. Benim gibi dramatik bir şekilde de kesebilirsiniz ya da düzgün bir hızla da kesebilirsiniz. Tat değişikliği yaratmıyor. Kırmızı soğanımızı da küp küp kesiyoruz ve kestiğimiz sebzeleri bir kaseye döküyoruz. Sebzelerin içine birer konserve, mısır ve yağını süzdüğünüz ton balığını ekliyoruz. Son olarak 3 adet turşuyu küp küp kesiyoruz. Ve 2 kaşık mayonez ve damak tadınıza göre de tuz biber katıp karıştırıyoruz. Sandviç yapımı için de biraz tereyağını kızgın tavada eritip ekşi mayalı ekmeğimizi tavaya koyuyoruz. Ekşi mayalının spesifikliği bu tariflerde, bu sandviçte yani genel olarak ekşi maya ekmek kullanılıyor. O yüzden böyle oluyor. Daha iyi bir tat veriyor normal beyaz ekmeğe göre. O yüzden ekşi maya kullanmanızı tavsiye ederim. Üzerine 2-3 dilim cheddar peyniri ile ton balık karışımınızdan bol keseden koyup benim gibi peynir severseniz bir kat daha peynir koyabilirsiniz. Sevmekten ayrı olarak da peynir koyarsanız ikinci ekmek de sandviçinize yapışacaktır ve yerken dağılmasını biraz daha azaltacaktır. İki tarafını da yaklaşık 3 dakika kadar kızarttıktan sonra diler ortadan keserek, diler direkt laps diye dalarak yiyebilirsiniz. Benim düşüncelerim bu sandviç hakkında: doyurucu bir sandviç. Tat olarak da bayağı yoğun bir sandviç. Cheddar, ton balığı, mayonez ve turşu gibi bileşenler bir araya girince yoğun bir tat oluyor ama güzel oluyor. Yani bir tanesi sizi doyuracaktır kesinlikle, garanti veriyorum buna. 5 sandviç üzerinden 4,5 sandviç veririm. O da çok yoğun olabilir bazen diye yarım puan kırdım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala destek olmak için beğenip abone olursanız çok seviniriz. Görüşmek üzere.